Yine 4 ay önce geldiğimiz, bundan hatta 1 sene önce geldiğimiz, hatta 3 sene önce geldiğimiz şehir olan Bakü'deyiz. Niye Bakü'deyim? Önce önden bahsedeyim. Eşi, dostu, arkadaşı görmeye geldim ve dedim gelmişken de bari 1-2 tane video hazırlayayım. Bu videoda böyle Bakü'ye ilk defa gelecek arkadaşlar, kısa vakti var. Bakü'de 1-2 günü var. Nereleri gezebiliriz, ne yiyebiliriz, ne içebiliriz, fiyatlar, geliş gidiş süreçleri, hepsinden bahsedeceğiz. Şu anda Bakü'nün kalbi, hemen şu arkamdaki o beyaz yapı, bu arkadaşımızın arkasındaki Haydar Aliyev merkezi. Nere orası? Bir kültür merkezi diyebiliriz. İçeride eski arabalar var, eski Azerbaycan tarihini anlatan müzik aletleri var, halılar var, kıyafetler var, her şey var. Orayı gezmeyeceğiz. Şimdi İçerişehir tarafına gideceğiz. Kahvaltı yapacağız. Sonra Bakü'yü keşfetmeye birlikte başlayacağız arkadaşlar. Yeni seyahatimiz Azerbaycan ama çok değil. 1-2 video gelecek. Sonra hemen başka yerlere doğru dağılacağız. Bakü seyahati an itibariyle başlıyor. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Bakü'de kahvaltı yapmak istiyorsunuz, geleneksel. Ben daha önce şurada yaptım. Kaynana var ya, bunu da yemiştik. Bunu denemeyeceğim şimdi. Lezzetliydi, kötü değildi ama. Bir de onun yanında şu sihirli tandır var. Seherli tandır diye. Bu sefer burada deneyeceğiz. Bakalım kahvaltı nasılmış. Ekmek mi yapıyorsun anne? Ay maşallah sana. Oy 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 oy, yorulma. Canın sağ olsun, yorulma. Bu sıcakta işin zor, Allah kömeğin olsun. Vallahi billahi. Ama nasıl sıcak sıcak. Girdiniz, burada hemen sizi tandırı karşılayacak zaten, böyle teyzem. Görüyorsunuz. Ay maşallah, sağ ol. Sağ olun. Arkadaşlar gürültü engellemeyi açtım. Dışarıda biraz ses var. Sadece benim sesimi alıyorsunuz ama bir tık kaymış olabilir, cızırtı olabilir, bilginiz olsun. Fiyatları söyleyeceğim. Ben buraya her gelmemde manat artıyor. İşte 12, 14, 17, 20. Şu anda da 23 küsür, 23.70'lerde, bilginiz olsun arkadaşlar. Siz bir manatı 24 lira olarak, 25 lira olarak hesaplayabilirsiniz. Para birimlerini de göstereyim. Şu 20 manat arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Mesela şu 20 manat burada 500 lira. Düz 500 lira. 50 manatımız var. İşte buna da 1250 TL diyebiliriz. Şu da 200'lük yok sizde değil mi Aziz? 200'de var, 500'de var. 500'de var mı? Çok iyi, bizde yok. Bizde en büyük 200 para birimi. 10.000 lira. 10 bin lira. 500 manat 10 bin lira yapıyor. Doğru. Bu da 100 manat. Bu da 100 manat arkadaşlar. Bilginiz olsun. Fiyatları söyleyeceğim şimdi size. Nehre yağı işleri gelen. Fiyatları da göstereyim size şimdi. Seher yemekleri, sabah yemekleri arkadaşlar. Azerbaycan Türkçesini ben çok seviyorum bu arada. Yağ dediği 6 manat, bal dediği 7 manat. Siz 1 manatı 24-25 lira olarak çarpın. Mesela 6 manat demişiz. 150 lira, 140 lira, 145 lira gibi hesaplayın. Pendir, peynir. Bildiğim pendir, peynir 6 manat. O da nasıl geliyordur peynir? Şu tabakta getiriyordur yüksek ihtimal. Şöyle bir şeyde getiriyordur herhalde. Ha. Daha da mı büyük? Onun fiyatı. 250 gram falan. Hama dediğin ne? Ev haması. Hama nedir? Çörek değil ha? Yok, o tvarok diyorlar. Bu lor peyniri gibi şu. Ha şu, şunun gibi. O da mesela 5 manat. Bakın tandır, çörek istediğiniz ekmek 2 manat değişiyor. Şokolat yağı 7 manat. Fiyatları az çok şey yapın. Mesela omlette de göstereyim size. Gözlük yumurta dedi, göz yumurta 3 manat. Tanesidir o yüksek ihtimal. Bir tanesidir. 2 tane olacak. 2 mi oluyor? 3 manat arkadaşlar. Porsiyonu. Pomidor çığırtması, yani köy yumurtasıyla pomidor dediğimiz domates aslında. Menemen gibi bir şey herhalde. Pomidor, domates. Domates. Bizim menemen işte. Evet, 6 manat. Fiyatlar böyle. Bakın şuradan arkadaşlar. Çeşit kahvaltılık şeyler var. Şunlar da gelenler. Şimdilik yumurta falan da söyledik. Ekmek sıcak. Tereyağını alıyorsunuz. İnanılmaz lezzetli. Benim Azerbaycan'da yediğim her ekmek inanılmaz lezzetli. Çok seviyorum. Bizde minci derler. Çökelek arkadaşlar aslında ama bizde minci derler. O tereyağın lor peyniri gibi düşünelim. Sıcaklıyorsunuz biraz o sıcak tereyağını ekmeğin içine. Sıcak ekmekle müthiş. 3 kişi kahvaltı yaptık arkadaşlar. Yanındaki arkadaşlarımı birazdan tanıtacağım size. 90-91 manat bir şey çıktı. Aziz'in kesesine bereket. Teşekkür ediyoruz. Lezzetliydi. O gösterdiklerim harici böyle 8 yumurtalı menemen vardı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi İçerişehir'deyiz. Hava 45 derece falan gösteriyor ama gene birkaç bir şey göstereceğim size. Para isteyebiliyorlar böyle fotoğraf çekerken, video çekerken bu tarz yerlerde. Bunlar Azerbaycan'ın artık bundan şapka yapıyorlar. Papak yapıyorsunuz bundan. Bu koyun mu keçi mi? Koyun. Istı tutar mı ıstı? Tutar. Ha bu oturak için he? Bunların kıymetleri ne? Olan 40 manat olan. Türkiye? Ha? Türk vatandaşına? Onu 40'a satıyor. 40'a satıraq. Azərbaycanlıları türklərdə. Hamına 40. Bunlar da Azerbaycan'ın yok. 10 qiyməti 60 manat. 60 manat.
Mən sənə bildim ki, türksən və qiymətini birbaşa ucuz dedim. Hə, sağ ol, var ol. Bunlar da Azərbaycana özgü halılar mı? Dizaynı Təbrizdir. Təbrizdə, hə. O Təbriz Azərbaycan torpaqlarından. Hamı Türk da. Hə, hamısı türkdür. Dizayn oradan, amma ki Azərbaycanda istehsal olunur. Buraya oradan mı geliyor? Oradan gəlmir. Burada üretiliyor. Burada üretiliyor. Ha, burada üretiliyor. İsmailli şehri. Ha, tasarım oldu. İsmail rayon. Orada fabrika var. Var. Emmimin Sizde de fabrika başka bir şeydi bu fabrika. Ha, fabrika mı burada? Diyorlar, zavod Çünkü o Rauf Tektaş mıydı? Öyle bir şey hatırlıyorum, öyle bir muhabbet. fabrikayla ilgili. Fabrikaydı. Öyle bir aşağı kaldı aklımda ama çok geçenkmiş ha. Bunların kıymeti nedir kardeş? Bunların böyüsünün qiyməti 750 manat. 750 manat. Balacalar 350 manatdır. Ya, büyüğü dediğim bu da. Bu Bundan daha böyükləri Daha var. böyükləri də. Onların qiyməti 4000, 5000, şu 350. 350 manat. Sonra onlar bundan biraz küçük. Bax, Küçük. razmerlərini göstərir sənə. Bax. Şunlar. Bunlar 250 manat. Bax, razmeri bundan biraz küçükdür. He, bunlar boyları küçük. Ha, bak. Ama bunlar şeyde fabrika mı, el işi mi? El işi, El işi hepsi. Yox, elə bir ki, fabrika deyən nasıl? Hə. İsmaildə Emmimin dükanı var, xalq dükanı. Orada şey var. Nənələr var. Ne, onlar dikir. Ha, onlar tikir ha. İşçilərdir elə bil, işçilər. Ha, doğru. Makineyle değil de yani Əllə də. Ellerle yapılır. Tamam, ben ne olduğunu anladım. O tatlı şeylerle, artta şeylerle, tamam anladım. İçəri şəhərdə makine necəsə, makine olsa cəmaət gedər bir şeydən alır, zavoddan zavoddan. He, doğru. Tamam, başa düştüm. Bunlar Tamam. içəridə daha qardaş daha gözəl. Sağ ol kardeş, ben gösterdim. İşler nasıl? Kalabalık var insan, nefer çok. Şeydə savaşdan dolayı turist azaldı. Ne savaşı? Hint, Pakistan. Yox, Rus. yox, İsrail, İran. Ha, o savaşlar azaldı. Çünki turistlər daha çox şeydən gəlirlər də, İran tərəfdən. Ha. Sərhəddən belə. İndi hamı qorxusuna oradan keçəmiyor ki, birdən vururlar hava təyyarəsini. sahaları kapalı ya ülkelere. Ha, İran kapalı hala. İran hava Amma sahası maşallah bu yıl turistlər daha çox maşallah. İnşallah geleceğiz, tanıtacağız da. Gəlirlər onsuz da Şimdi maşallah. gösteriyoruz Türkiye'ye. Türkiye'deki kardeşlerimizi buraya davet eyleyecek. Xoş gəlmisiniz. Belbanın burada sizin bir evinizdir. Öyle. Bizim vatanımız da sizin vatanınız. İşin rast gitsin. Sağ ol abi. Görüşürüz. Dükkanını gösterelim, insanları davet edelim. Kardeşin dükkanı nerede? Şu biz o seherli tandırdan çıktık, aşağı indiniz. Göreceğiniz zaten. Sağ ol kardeş. He. Adın nə? Uğur. Tabaqla istədiyin birini götür, səçili seç. Parayla da amma mən sənə parası verirəm. Sağ ol. Allah razı olsun. Takma. Götür birini çək. Bu ne simgesi? Bu Sovetlər Birliyinin işarəsidir, qardaş. Bunun elə bir ki, Sovetlər Birliyində 15 ölkə taxırdı. O dönem, eski dönemlerde. Ha onu ne çikolata verirsen? 350 manat. 350. Neçə verərsən? Neçe düşersin diyor. İndirim ister. 330. Beğenmedi. Bu alan deyil onsuz da. Bunu 15 dövlət Litoniya, Azərbaycan, Gürcüstan, Sovyet dönemindekilerde o zaman. Ermənistan, hə, Gürcüstan bütün o Sovetlərində əsgərlikdə istifadə edilib taxılıb bu. Bu da koyun. Ha? Koyundan mı bu da? Yox, o qoyun deyil. Koyun değil. He. Qoyun deyil. Ama bu ıslı tutar ha çok bu da. Ha, bu tavşandır abi. Tavşan. Evet. Bu tavşan olsa Bunun kıymeti ne? 40 manat olan qiyməti. 40. 40 ha. Maşallah. O, orijinal hayvan dərisi olduğundan olacaq qiyməti belə. Bu niye farklı? Mesela bu sizdeki bir şehrin, bir rayonun şapkası yoksa Azerbaycan'ın genel? Şey milli deyil. Bu Ha, milli değil. kadınlar üçün adı. Ha, kadın bu kadınlar için. Bu kadınlar Ha, için. şöyle. Bu Sovyetler Birliği dönemindeki şey gibi. Ne biliyorum. Çekiç. Kardeşe sordum bilerek. Bizim milli kültürümüzə ayıb bağlı Karakoy gedir. Bax bunlardır. Bunlardır. Bunu nerede gördüm ben ya? Dayıların başında. Dayılarda gördüm o. Ancaq dairə bir də ki köylərdə babalar o çay içə-içə taxırlar. Dayılar. Ha, Ağsaqqala deyirlər də o ağsaqqal. aksakal. İyi sıcak tutar ama bunlara. Ağsaqqal. Bu da məlum olsa adı çoban papağa gedir. Çoban papa. Ha, görüyorum bunu. Resimlerde de çok görüyorum. Bunu ancaq şeydə Dağıstan taxır, ancaq Qafqaz ölkələri taxır. Dağıstan, Azərbaycan, Gürcüstan. Yəni döyüşlərdə, UFC döyüşlərində görmüsən Həbib. Bu şeyi Lezginka'yı oynayanlarda falan görüyorum bunu. Ha, Lezginka. Takıyor. Lezgilerde de gördüm bunu. Azərbaycanın şimal tərəfdə bölgəsi var, Qusar vilayəti. Quba, Qusar. Ha, Quba, Qusar. Orada taxırlar. Takırlar. Sağ ol kardeşim. Ağzına sağlık tekrar. Görüşürüz. Çok sağ ol. Hoş gelmişsin. Sağ ol. Allah razı olsun. Şimdi gördüğünüz Azerbaycan'da arkadaşlar daha gördüğüm ilk dükkanda hemen böyle Türkçe konuşarak ilerleyebiliyoruz. Ya Azerbaycan bizim dediğimiz gibi kardeş ülkemiz. Buraya gelirken ne vizeye ihtiyacınız var ne pasaporta ihtiyacınız var. Sadece yeni çipli kimlikle Azerbaycan'a giriş yapabiliyorsunuz. Sadece pasaport polisi size bir kağıt veriyor. Mührü ona vurmak için. Başka hiçbir şey yok. 90 gün ya da 180 gün tam emin değilim kalma hakkınız var. Aziz 90 mı 180 mi? Kimlikle. 90. 3 ay kalma hakkınız
hakkınız var kimlikle geldiniz. Ama 15 günden fazla kalacağınız, unutmayın kayıt ettirmeniz gerekiyor kendinizi. Aslan Hizmet diye bir yer var. Ya otellerde kalıyorsanız buna gerek yok. Kendi yapıyor ama evde arkadaşa kalıyorsanız kayıt ettirmeniz lazım. Türk lirasıyla gezilebilecek bir ülke. Yani hala 1 manat 23 lira. Evet ama hala gelip burada 1 manata bile kahvaltı yapabileceğiniz, yani piraşki, börek dediğimiz, poğaça yiyebileceğiniz şeyler var burada arkadaşlar. Türk lirasıyla gezilebilir. Her yerde Türkçe konuşarak rahatlıkla gezebilirsiniz. Türk halkını inanılmaz çok seviyorlar. Daha ne olsun? Gelip gezmek için Azerbaycan bu dönemlerde çok iyi bir seçenek. Geldiniz, gittiniz. İnternete de ihtiyacınız var. İnternet işinde nasıl çözüyoruz böyle gezdiğimiz ülkelerde? Esim.io sayesinde. Hemen bundan da bahsedeyim size çünkü hayat kurtaran bir teknoloji. Esim.io 160'tan fazla ülkede internete bağlanabileceğimiz bir teknoloji arkadaşlar. Esim.io'da istersek bakiye yüklüyoruz, kullandığımız kadar ödüyoruz. İstersek kendimize en uygun bir paketi seçip kullanmaya başlıyoruz. Esim.io'da OneSIM özelliği var. O OneSIM'i sadece bir kere kurduğunuzda gideceğiniz her ülkede tekrar kurulum yapmanıza gerek kalmıyor. Esim.io sizi en iyi bağlanabileceğiniz şebekeye, operatöre otomatik olarak bağlıyor zaten. Bakiyeniz mi kaldı? Üzülmeyin. Kalan bakiyelerinizi bir sonraki seyahatlerinizde de kullanabiliyorsunuz. Hesabım.io bakiye kısmından girip Uğur 2 kodunu da girerseniz benim adıma tanımlanmış bir $2 hediyeden faydalanacaksınız. Böyle seyahatlerinizde gezerken işte nerede ne yenir, nereye gidelim, nerede daha gezilecek yerler var hep bakmak için internet gerekiyor. Bu interneti Esim.io sayesinde sağlayabilirsiniz. Açıklamada ve ilk yorumda bulunan kısım üzerinden Esim.io'yu telefonunuza indirin. Gezerken internetin tadını çıkarın. Bakü'nün bu muhteşem sokaklarında, burası Formula 1 pistinin geçtiği yer. O yüzden böyle cadde güzel, geniş ve binalar çok tatlı. Keşfe devam edelim, gezelim, dolaşalım. Şimdi bu gördüğünüz kısım arkadaşlar gideceğiz ilerleyen videolarda. Sahil tarafı. Oranın o yürüyüş yolu gerçekten çok güzel. Boylu boyuna bir AVM'ye, işte Bayrak Meydanı'na, orada bir güzel bir kısma çıkıyor. Oraları göstereceğim size. Ama bu deniz eskiden, bu hemen Kızkalası şurada, İçerişehir tarafı bu bölge. Bakü'ye geldiğinizde mutlaka uğrayacağınız noktalardan birisi burası. Ya o deniz aslında eskiden hep buradaymış. Bu tarafa kadar geliyormuş. Sonra tabii doldurulmuş buralar. Ya bu Kızkalası'nın bir efsanesi var. Bunun en üstüne çıkabiliyorsunuz. Hemen şurada bilet satılıyor. En üstünden şehri izleyebiliyorsunuz ama ben bunu çok tavsiye etmiyorum. Çünkü ilerleyen dakikalarda böyle Şehitlik Hiyabanı'na doğru çıkacağız. O yukarıdan Sönmeyen Ateşin oradan şehri izlemeniz daha güzel, daha keyif verici olacaktır. Bu bizdeki efsaneyle aynı aslında. Ya birçok Kız Kulesi'nin, Kız Kalesi'nin olduğu yerle aynı. Bir baba kızını evlendirmek istiyor zorla ama kızı evlenmek istemiyor. İşte buraya kapatıyor kızını arkadaşlar. Kız da kendini aşıyor, atlıyor buradan, intihar ediyor. Çeşit çeşit efsaneleri var bunların. Buranın tam olarak bence tarihi net olarak belli değil. Yani ne zaman ne için yapıldığı hala tam, çünkü araştırıyorum, sürekli farklı kaynaklardan farklı şeyler çıkıyor. Gözetleme Kulesi diyen de var, Zerdüş Tapınağı olduğunu söyleyen de var ama halk arasında anlatılan en bilinen hikaye benim dediğim gibiydi. İşte hükümdar öz kızını evlendirmek istiyor. Kız da bu evliliği istemediği için buradan intihar ediyor gibi düşünebiliriz. Güzel görünüyor ama şimdi buranın arka tarafları, İçerişehir'in o ara sokaklarını gezeceğiz. Çünkü bu cadde tarihi Bakü sokakları. Mutlaka siz de geldiğinizde buraya vakit ayıracaksınız arkadaşlar. Şöyle şu açıdan da bir bakalım. Şimdi fiyatta söyleyeyim size. Azerbaycan vatandaşları için büyükler 4 manat, öğrenciler 2 manat arkadaşlar. Talebeler dediği. İşte yabancı harici vatandaşlar da büyükler 10 manat, talebeler 5 manat girişi. 1 manat 23 TL. Bunu unutmayın. Şuradan bilet alıp geçebiliyorsunuz. Buranın manzarası Alev Kulelerine çıkıyor. Bakü'nün simgesel yapılarından birisi de orası. Akşamları hava karardığında orada bayrak sallayan, Azerbaycan bayrağı sallayan bir figür beliriyor. Orada da işte şimdi çıkacağız birazdan. Hiyaban var. Türk Bakü Azerbaycan şehitliği var orada. Oraları göstereceğim size, şu kısımları. Şimdi Kız Kalesi'nin önünde tam böyle dolaşırken böyle dün mesajlaştığımız aslında ama denk gelemeyeceğimizi düşündüğümüz bir çifte denk geldim. Ama önce ismini alsam tekrar. Ben İsmail Yardım. İsmail, sevgili eşi de burada. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederiz. Sizleri gördük daha iyi oldu. Ya valla çok ben teşekkür ederim. Buradaki amacım şey aslında. Böyle bir anda röportaj gibi oldu ama Bakü'de kaç gündür buradasınız? Bakü'yü sevdiğiniz, genel olarak Bakü düşüncelerinizi almak istiyorum ya sadece. Biz dün geldik Bakü'ye. Çok beğendik. Ben bu kadar modern olduğunu bilmiyordum. Bayağı şaşırdım o anlamda. Hatta eşim daha çok şaşırdı. Ben çok fazla YouTube'dan içerik öncesinde izlemiştim. Bayağı güzel bir şehirmiş gerçekten. Yani hem tarihi dokusunu korumuşlar ama bir yandan çok modern mimari yapılar var. Şey güzel değil mi? Türkçe konuşarak gezmek. Aynen, Türkçe konuşarak gezebiliyorsun. Müthiş bir his yani. Acayip ilgili. Seviyorlar bir de. Türkiye'den geldiğinizi görünce çok seviniyorlar. Sanki Türkiye'den başka bir şehre
Öyle. Bir hissediyorum. Öyle hissettiriyorlar. O da onların sıcakkanlılıklarından Çok kaynaklı sıcak işte. kanlılar, aynen öyle. Bir de şeyi soracağım. Dün geldiniz gerçi daha ama Evet. 1 manat 23 lira ya. Evet. Pahalı geldi mi size yoksa normal mi geldi? Ya Yemek o- yemek yerken falan. Bence. Bana normal geldi yani fiyat olarak. Yani İstanbul'la kıyaslayınca kıyasla iyi bence. biraz İstanbul'a göre daha iyi geldi bana. Ben de aynı fikirdeyim sizde. Yani 1 manat 23 lira ama 2 manata bile 3 manata bile karnınızı doyurabileceğiniz şeyler var. Öyle bir avantajı var buranın yani. Türk lirasıyla gezilebilecek ülkelerden biri. Aynen uygun fiyatlı bir rota yani bence. Evet. Gayet. Mesela kaldığımız yerde günlüğü 19 dolar. 2 kişilik bir oda. Merkezde mi? kalıyoruz. Evet, şeye yakın. Bu Nizami Nizami Caddesi'ne Caddesi'ne çok yakın bir yer. Aa, güzel. Bir hostel, in-travel hostel diye geçiyor. Gayet temiz yani. Puan da gayet yüksek. Güzel. Bu arada içerik de üretiyorlar kendileri. Hatta kamera ve mikrofonları da var. Ama yeniler herhalde değil mi? Evet, evet. Ne kanalın ismi söyleyelim arkadaşlarım Seyyar bakar. Mobese. Bir daha söyle. Seyyar Mobese. Seyyar Mobese Evet. kanalın ismi. Ben bulur koyarım aşağı resmini görürler. Takip edersiniz. Teşekkür ederim. Video var mı hiç? Tabii var. Burada Bakü'den de gelecek. Tabii aynen. Azerbaycanlı kardeşler gelir. Evet, inşallah. Bekleriz herkesi. Buraya kadar nereler var? Fas. Ürdün, Fas, Kuveyt. Kaç abone var? Kuzey Irak. Binden fazla. Fazla oldu mu? Tabii. Saati doldurdun mu? 4000 saati. Ona 200 çok az saatim var, kaldı. 200 saat Sen şimdi var. doldururlar. İnşallah. Gelirler. Gelip izler arkadaşlar. Memnun oldum. İyi geziler başlıyorum. Size yüz yüze tanışmaya daha beni çok mutlu etti. Ya çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Ben hep mesaj atıyordum zaten sana. İşte denk geldik. Nasip oldu. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ ol. Yavaş yavaş böyle gölge çöküyor. İçeri şehrin bu sokakları böyle eski evlerle dolu. Böyle bir şeyler alabileceğiniz, hediyelik eşyalar alabileceğiniz yerler var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Böyle de golf arabası kiralayıp da gezenler de var. Turcu arkadaşlar da var hatta. Tur düzenleyenler falan. Onlarla da sohbet muhabbet edebilirsiniz. Bu bölge aslında araba girmese daha iyi olabilir. Yani çok da girmiyor ama az giriyor. Şöyle tarihi, eski, çok tatlı evler var. Bakü'nün en sevdiğim yanlarından birisini söyleyeyim mi size? Tertemiz arkadaşlar. Bir bakın şuraya. Hem temiz hem güvenli bir şehir Bakü. Gerçekten öyle hiçbir şekilde gecenin kaçı olursa olsun saat olarak hiçbir şey gelmeyebilir başınıza. Çünkü insanlar güvenlik, size zarar vermezler. Kurallar var, cezalar var. Bunların da etkisi tabii ki çok yoğun. Bir de temizlik. Bakın Bakü'ye ilk defa geldiniz. İçerişehir'in böyle etrafında geziyorsanız hep böyle bir temiz sokaklar karşılayacak sizi. Tertemiz caddeler, sokaklar karşılayacak. Yerlere bakın anlayacaksınız zaten. Yollara bakın anlayacaksınız. Hediyelik eşya alabileceğiniz birçok şey var. Bu Gırgalas'ın etrafında arkadaşlar. Çaydanlıklar, şöyle çaydanlıkların altına koyabileceğiniz şeyler. Bir sürü şeyler var burada. Şunlar çok şık duruyor, çok tatlı duruyor. Burada çayları da bunlarla getiriyorlar, çaynikleri. Özünün kardeş, senin nece manat bu? 30 manat. Kıymeti 30 manat. Hem de Azerbaycan Türkçem nasıl arkadaşlar? Gitgide öğrenirim ha, başa düşüreyim. Sağ olun. Arkadaşlar Bakü dediniz. Bakü'de her zaman yolunuzun çıkacağı yerlerden birisi bu cadde, bu küçe, bu sokak. Targovi Caddesi, Nizami Küçesi. Her gelen insanın uğradığı, vakit geçirdiği bir yer. Buraya araç girmez. İnsanların sadece yürüyüş yapabileceği, restoranların, kafelerin, işte birçok mağazanın bulunduğu yer, cadde, sokak. Sağ ol kardeş. Ne yapıyorsun sen? Tur. Nereye getirirsen? Kuba, Qəbələ, Şəki, Şahta, istediğiniz Azərbaycan istediğiniz bölge. Yakşı yerler oralar. Evet abi ya. Özüm de gittim oralara. Nereye gittin? Kuba'ya gittim, Lerik'e gittim, Lenkeran'a gittim. Birçoğuna gittim. Adın ne? Aydın. Aydın, benim de Uğur. Memnun oldum. Sağ ol abi. Var mı mesajın Türkiye'ye? Türkiye'deki abilere selamlar olsun. Sana da selam. Bakü'de hiç tursan. Sağ ol kardeşim. Böyle bir caddemiz. Burada böyle turcu, rehberci arkadaşlarımız da var. Çok tatlı bir yer burası. Tertemiz gene fark ediyorsanız bu cadde. Birçok restoran, kafe, yöresel yemekler yiyebileceğiniz alanlar var ama yöresel yemek için ben size bir yer önereceğim. Oraya gideceğim, orada yiyeceğiz. Siz de geldiğinizde oraya gidersiniz. Daha memnun kalırsınız, ona eminim yani. Böyle bir cadde. Şöyle büyük bir cadde burası. Kocaman bir cadde arkadaşlar. Mutlaka eğer yazın geziyorsanız arkadaşlar şapkanız olsun ya da böyle yani çok sıcak gerçekten hava. Sizden bir iki ricam olacak şimdi. İlk ricam YouTube'la alakalı. YouTube ne kadar çok beğeni, ne kadar çok yorum, emoji bile olsa istiyor videoyu ona göre öne çıkarıyor arkadaşlar. Yani videoya bir beğeni, bir yorum atarsanız çok mutlu olurum. Kanalıma abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Zil bildirimleri açarsanız birçok ülkeye gittiğimde ilk bildiri alan sizler olursunuz ve videoyu ilk beraber izleriz arkadaşlar. İkinci bir ricam da eşimle alakalı. Duygu'yu tanıyanlar var. Duygu benim eşim. Biz 2 yıldır evliyiz çok şükür.
Onu da artık Instagram üzerinden içerik üretmeye başladı. Size ricam onu takip etmeniz olacak. Çünkü onu böyle bir şu an 3000 küsür bir takipçisi var. Ben onu böyle en azından dedim ki ben seni 5000 takipçi yapacağım dedim. Yani 1200-1300 kişi şu an buraya koyduğum Instagram adresinden eşimi takip ederse onu içerik üretmek için biraz motive etmek istiyorum. Çok sevinirim. 5000 olur, 6000 olur, 7000 olur geçebiliriz. Duygu Yanardağ'ı yani DYG, YNRDG'yi takip ederseniz Instagram'dan mutlu olurum. Artık o da içerikler üretecek. Kendi özel hayatıyla, evimizle alakalı, sosyal hayatıyla alakalı gezerken Instagram üzerinden kısa kısa videolar paylaşacak. Onu da takip ederseniz ayrı bir mutlu olurum. Bilginiz olsun. Azerbaycan'ın en sevdiğim yerlerinden biri Hazar Denizi'nin kıyısına, sahilin o şeridine doğru şimdi ilerleyelim. Bakü'de böyle sahile doğru inerken bakın burada sokakta ücretsiz oynayabileceğiniz satranç var. Büyük satranç ama. İnsanlar gelip böyle karşısına eş bulduğunda ya da eşiyle, dostuyla, arkadaşıyla oynuyor. Bakın burada oynayan abilerimiz var. Mesela bu Bakü'nün Hazar Denizi'nin kıyısının bulunduğu sahil. Burayı ben çok seviyorum. Çünkü çok geniş bir yürüme alanı var. Ve araba kesinlikle giremiyor. Şimdi göstereceğim şimdi size orayı. Baktığınızda sağınıza hemen mesela şu karşıdan şu kısımda hemen alev kuleleri görünüyor. Şu dağdan daha net görünecek. İnsanların böyle yaz akşamlarında kendilerini sokağa attığı caddelerden birisi burası. Hareketli bayağı. Biz bu arada Burak'la beraberiz. Yani bir video önce de Kaş'ta beraberdik aslında May sırasında. Azerbaycan'a da beraber geldik. Ama dediğim gibi 1-2 video sadece Azerbaycan'dan gelecek. Burak'la da bayağıdır seyahat etmek istiyorduk. Orası Bakü oldu. Burak'ın da sevdiği bir coğrafya burası. Evet, Kafkasları çok seviyorum. Azerbaycan'ı özellikle. Sen de çok uzun gezdin, ben de çok uzun gezdim. Sevdiğimiz coğrafyalar. Rahat gezebildiğimiz, insanlarla rahat anlaşabiliyoruz. Yemeklerini seviyoruz, doğasını seviyoruz. Şehirleri güzel, rayonları güzel. O yüzden keyifli geziyoruz biz. Evet. Rahat geziyoruz, en önemlisi o. Burak'ın YouTube'u da Burak Durgun arkadaşlar. Yani bilen vardır, bilmeyen arkadaşlarımız için söyleyelim. Aha bak 3 alev kulesi karşıda daha net görünüyor. Bir konser alanı da kurmuşlar şöyle. Ara konser oluyor herhalde. Bak şimdi şu karşıyı göstereyim size. Şu genişliğe bir bakın şimdi. Yolun yürüme alanına bir bakın. Ağaçlandırması da bol. Niye? Sovyet'te yaşayan birçok ülkede ağaç olmazsa olmaz diyeceğimiz bir şey. Yemyeşil birçok nokta var. Deniz kabuğu şeklinde bir AVM var. Hemen şurada arkadaşlar, şu kısımda. Şu yolun genişliği. Seviyorum burayı. Hazar Denizi hemen karşımızda. İnsanlar yürüyüşe çıkmışlar böyle. Güneş batmaya doğru gidiyor yavaş yavaş. Deniz de biraz çekilmiş gibi ya. Bak şurada kıyıyı görüyorum. Ama burayı çok seviyorum ya. Azerbaycan'ı genel olarak çok seviyorum zaten biliyorsunuz. Artık buralı oldum sayılır bende. Belki bu 10. gelişim arkadaşlar. Seviyorum bu coğrafyayı, bu toprakları, buranın insanlarını, yöresini, geleneklerini, kültürlerini. Hem bize çok yakın hem kardeşiz, arkadaşız, birbirimize bağlıyız. Seviyorum burayı o yüzden. Bakü'yü gezmek keyifli. Dedim geldim buraya. 1-2 video yapmayayım mı? Tabii ki size 1-2 video hazırlayacağım. Biri bu, biri de nerede olacak bilmiyorum. Şimdi gezilecek diğer noktalarına getireceğim size. Ama mutlaka geldiğinizde sahile de uğruyorsunuz ve geziyorsunuz. Bilginiz olsun. Şimdi Bakü'ye geldiniz. Bir başka gezecek nokta arıyorsunuz arkadaşlar. Burası bu sahil boyunu yürüdüğünüzde deniz mola varmadan hemen Küçük Venedik diye geçen yer. Böyle sandallar var burada. İnsanlar şuradan bekliyor, sırayla biniyorlar, gidiyorlar. Küçük Venedik tarzı bir yer yapmışlar Bakü'de. Yani gelip ziyaret etmek isterseniz de bu bölgeyi ziyaret edersiniz. Buraya Pakistan ve Hindistan'dan, Dubai tarafından çok turist geliyor. O bölgenin turisti ağırlıklı bu coğrafyada. Şimdi Türkler de Türkiye'den de çok gelenler olmaya başladı. O yüzden bu bölgede çok o yörenin, o bölgenin insanlarını görebilirsiniz. Gelip burada deniz tatil yapıyorlar arkadaşlar. Farklı geliyor onlara böyle yerler. Şöyle göstereyim size, böyle Küçük Venedik diye geçiyor. Hemen arkasında da Halı Müzesi var. O kapandı şimdi, içine girmeyeceğiz ama halılara böyle merak olanlar varsa Halı Müzesi'ni de burada ziyaret edebilir. Şimdi burada yukarı çıkmak için Şehitlik Yabanı'na falan o alev kulelerinin oraya burada finiküler var arkadaşlar. 1 manatta en son hatırlıyorsam, belki zam gelmiştir bakacağım ama inanılmaz bir sıra var. Biraz bir bekleyeceğiz. Eğer bu sıra biraz giderse finikülerle çıkacağız. Olmazsa ya yürürüz ya arabayla ya da şu merdivenlerden bir 10 dakika yürürseniz yukarıda oluyorsunuz. Onu da söylüyorum. 10-15 dakika. Sıcakta zor gelebilir ama belki bazılarımıza. Burası finiküler, böyle sadece 5 dakika sürüyor. Bu aşağı Hazar'ı doğru görerek yukarı doğru çıkıyorsunuz. Bilginiz olsun. Buradan da finikülere gelip o Küçük Venedik'ten karşıya geçip finikülerle yukarı Hiyaban'a çıkabiliyorsunuz. Ama böyle sıra olur, ne kadar sürede geçer bilmiyorum. Bir baklayalım, biraz 5-10 dakika bekleyelim. Duruma göre size söyleyeceğim.
ya da yürüyeceğiz arkadaşlar. İlk 8 saniyede telif yapıyor. 8 saniye geleceğiz. Telif oluyor. Sesi oradan videolama sesi sustu. Şimdi bir yarım saatlik beklemenin ardından finiküler sırası geldi. Geldik. 1 manatmış hala arkadaşlar. Yani 23 TL'ye 5 dakika yukarı çıkıyorsunuz. Çok kalabalıkken ama manzarayı çok görmeniz olmayabiliyor. Nereye çıkarıyor bu finiküler size? Mutlaka Bakü'ye geldiğinizde uğrayacağınız başka bir yerde burası olacaktır. Çünkü çok özel yerler var burada. Şimdi gezeceğiz, göstereceğim size. Biraz şehri yukarıdan göreceğimiz yerler olacak. Bu alev kulelerini aşağıdan görmüştük ya. Direkt onların oraya çıkıyorsunuz. Şurada 3 tane alev kulesi var. Bunlar sanırım arkadaşlar iş merkezi gibi düşünebiliriz ya. İş yerleri var bunların içinde herhalde ama akşam çok güzel görünüyor. Bayrak sallıyor burada figür. Şurada bir camimiz var. Hemen çıkar çıkmaz. Bakü Türk Şehitliği. Hemen çıktığınızda karşınıza çıkacak yerlerden birisi de o finikülerden burası olacak. Mutlaka buraya da uğrarsınız, görürsünüz. Bir dua edersiniz arkadaşlar. Burada yazıyor zaten gerekli her şey. 25 Mayıs 17 Kasım 1918 tarihleri arasında cereyan eden Kafkas Harekatı'nda Nuri Paşa komutasındaki Türk Kafkas ordusu Gence, Gökçay, Aksu, Kürdemir ve Şamal istikametlerinde taarruzlarına devamla 15 Eylül 1918 tarihinde Bakü'ye girerek Azerbaycan'ın mütakiben devam eden muharebeler sonucunda Karabağ ve Dağıstan'ı düşman işgalinden kurtarmıştır diyor. O harekatta kahraman Mehmetçik Azerbaycan'ın bağımsızlığı uğrunda Azeri kardeşleriyle omuz omuza savaşmış ve 1130 şehit vermiş. Onlar Azerbaycan'ın her yerinde birçok isimsiz mezarda ikinci vatanlarında yatmaktadır diye belirtmişler. Ruhları şad olsun. Yapım tarihi de sanırım 15 Eylül 1999. Burada hep isimler yazıyor. Geldiğinizde mutlaka uğrayacağınız yerlerden birisi de bu Bakü Türk Şehitliği olacak. Azerbaycan çok badireler atlatmış bir ülke. Çok fazla bu vatan uğruna şehit vermiş bir ülke. Vatan uğruna can vermiş gençler, nice insanlar olan bir ülke Azerbaycan. O yüzden tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Gani gani Allah rahmet eylesin hepsine. Mutlaka bu köye geldiğinizde uğramanız gereken yerlerden birisi. Gerçekten hatta belki ilk öncelik vereceğiniz yerlerden birisi Şehitlik Hiyabanı. Biz akşama doğru bırakmak istedik çünkü gün batımına doğru bu yukarıdan çok güzel bir manzara var şu karşıdan. Size orayı göstereceğim ve orada sönmeyen bir ateş var. Aynen şunun gibi düşünün. Mutlaka gelin buraya. Yani Azerbaycan Bakü'de geldiğinizde mutlaka uğrayacağınız ilk noktalardan birisi. İlk gün kesinlikle Şehitlik Hiyabanı olsun. Çünkü bu topraklar kolay kazanılmadı. Bu topraklarda ne savaşlar, ne cengaverler, ne gençlerimiz, ne insanlarımız, ne hanımlarımız, ablalarımız, teyzelerimiz bu vatan uğruna feda etti kendini, canını verdi. Gelip görün, bir dua edin, ruhlarına gitsin. Sönmeyen ateşe doğru yürürken de bu yoldan burada 20 Ocak şehitleri var arkadaşlar. 20 yan var diyelim. Bu insanlar sivil insanlar. Rus ordusu Kuba tarafından geliyor arkadaşlar. O 20 yan var bölgesinde. Bu insanlar o tankların önüne kendini siper ediyor. Şehit oluyorlar. Çocuğundan yaşlısına birçok insan var burada. Hepsinde ölüm tarihi 20.01.1990. Hemen şurada da sönmeyen ateş. Sürekli yanan bir ateş var orada. Arkadaşlar bu anıtın hemen şuradan altından da indiğinizde Hazar'a karşı bir manzaraya şahitlik edeceksiniz. Şöyle gün batımına doğru biz buraya gelmek istedik işte. Burayı göstermek istedim ben size gün batımına doğru yemekten önce. Şöyle şurada bak dönme dolap var görüyorsunuz ki. Küçük London Eye. Şurada erozyon yapılmıştı şu bölgede. Bayrak Meydanı hemen şurada. Güzel bir gün batımı. Biz burada bu arada Bayrağı bu arada buymuş. Samsun değilmiş. Aziz Bey, dalgalanan en büyük bayrak Samsun Kavak'taki benim bildiğim. Şimdi soracağım yere. Bu 72 metre 46 metre mi? Yani 2 sene önce olmuş olabilir. Benim bildiğim dalgalanan en büyük bayrak Samsun Kavak'taki. Hemen soracağız şimdi bunu. Evet, Türkiye'nin dalgalanan en büyük bayrağı Samsun'un. Dalgalanmıyor mu? Ama öyle diyor. 2000 metrekarelik bu dev Türk bayrağı 116 metrelik bir direkle dalgalanmaktadır diyor. 36'nın 72'ye bu daha büyük. O eski. Yani ne zamanın haberi bu? 2024'ün haberi bu da ama. Sen Türkiye diye mi sordun? Hayır, dalgalanan en büyük bayrak dedim. Evet, Türkiye'nin. Azerbaycan bayrağı. Hayır, ben Türkiye'nin diyorum. Ben ülkenin söylüyorum. Yani. Dünya geneli değil. Ya Türkiye'nin ama dalgalanan en büyük bayrağı 72-36 bu. benim yani memleketimde. Bu. Azerbaycan'da bu olabilir. Azerbaycan'da değil, dünyada. Dünyada. 2592 metrekare. Samsun'da Türk bayrağı da Samsun'da, memleketimde.
Ben onu dünya sanmıştım. Dünyanın en Türkiye'ymiş büyük demek ki. bayrağı. Hatta direkt bayrak direği olarak da en yükseğiydi ama Devlet şimdi geçmişler. bayrağı. Mısır'daki 202 metreymiş. 190 Aziz'le beraberiz. Aziz'i artık tanıyorsunuz. 18 senedir burada yaşıyor. Seni her videoda tanıtıyorum ben. Evet. Azerbaycan gelmemde. Onunla beraberiz yani her zamanki gibi. Her Bakü'ye gelmemizde onunla beraber dolaşıyoruz, geziyoruz. Azerbaycan turizm elçisi. Turizm elçisi. Kendisi bir tur operatörü değil bu arada. 18 yıldır burada yaşıyor ve burada çalışıyor kendisi arkadaşlar. Rapper değil. Onu söyleyebilirim. Ama yardımcı oluruz. Evet. Yemek yiyelim ya. Yorulduk. Yiyelim. Sabahtan beri koştur. Hak ettik. Hak ettik ve yorulduk. Şöyle Hazar'a karşı bir bakış. Şimdi arkadaşlar normalde farklı bir yere gidecektik ama böyle alelade bir restoran bulduk, geldik. Birkaç fiyatları söyleyeyim, sonra gelen şeylerin de fiyatlarını size söyleyeyim. Biz bayağı et üzerine bir yere geldik. Mesela burada lüle dediğimiz aslında bir Adana gibi düşünün, 7 manat. 1 manat 23 TL olduğunu varsayarak yola çıkalım arkadaşlar, bilginiz olsun. Antrikot var 9 manat. Kuyruk kebabı var 7 manat. Kuzu bastırma var 9 manat. Tavuklar da burada ne kadarmış? Limonlu çüçe ne ya? Cüce ne Aziz? Civciv. Yavru şey. Neyse söylemeyelim onu olur. Tavuk steak var 12 manat. Tavuk schnitzel 12 manat. Civciv şeklinde değil yani. Bir tık büyüyor. 2 tane salata söyledik. Buraya özgü salatalar gelsin göstereceğim. Yani çorba söyledik de buraya özel düşbere çorbası 5 manat. Bilginiz olsun. Düşbere çorbasını ben içtim mi? Sanırım içtim. Hatırlıyorum sanırım içtim. Evet. Onları söyledik. Fiyatlar bu şekilde. Gelsin şey yapacağım. Aktaracağım. Bizim tırcı abiler gibi oldu şeye giderken. Naftalına gittik tırcılar gibi. Fiyatlarını göstereceğim. Çok yorulduk ya. Sıcakta gezmek çok zormuş. Gerçekten insan sıcakta ayrı bir yoruluyor. 2 katı 3 katı yoruluyor. Sağlık olsun. Sabah çıktık. Bak 11'de mi çıktık? 11.30'a çıktık, akşam 9 ve şu an bu video 32-33. dakikada falan tahminim. Düşünün bak, sabah 11'de çıkıp akşam 9 olmuş, neredeyse 12 saat olacak ve sadece yarım saatlik bir video çıkıyor bundan. Bir emek de var yani, emeklerimizin karşı içinde bir beğeni, yorumu sizlere zahmet çok görmeyin. Sıcakta çok zor oluyor bu işler, gerçekten zor oluyor yani. Beğeni, yorum, bunlar da bizim için çok önemli yani, bir teşekkür gibi görebilirim bunları. Abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Yemek gelsin, yemeği gösterelim, sonra gidip artık dinleneceğiz. Bir sonraki videoyu planlayacağız. Arkadaşlar bu salatayı seviyorum ben. Çok seviyorum. Burada nasıldır bilmiyorum ama hırt badımcan salatası diyor. Hırt badımcan. Patlıcan salatası. Çıtır kızartılmış bir patlıcan salatası. Bu da domates. Üstünde vişneli. Bu da böyle bir ferahlık veriyor. Soğan var içinde. Mor soğan. Güzel oluyor bu da. Azerbaycan özgü salatalardan bunlar da. Gelirseniz bunlardan da mutlaka denersiniz. Bu da yani kompostu. Şerbeti aslında. Lezzetli arkadaşlar. Çok lezzetli. Çorbamız geldi arkadaşlar. Düşbere bildiğiniz sirke. Mantı. Şöyle göstereyim. Bunda nane var gibi. Nane. Bol yağlı. Çok sıcakmış ha. Güzel ama. Bir sıcakmışa geçsin boğazdan. Arkadaşlar biz yemek yedik. 3 kişi tıka basa et yedik. Kuzu ve dana eti dahildi bunlara. Tavuk da vardı. İşte reyhan şerbetleri, ekmekler vesaire, çorba derken 110 manat bir para geldi. Yani yaklaşık 2600-2700 TL gibi bir düşünebiliriz bunu, 110 manatı. 3 kişi tıka basa doyduk. Bilginiz olsun. Ben bunları niye Türk lirası söylüyorum? Biz Türk lirası kazandığımız için Türk lirası söylüyorum. Ama burada yaşayan insanın asgari ücreti ortalama işte 400 ile 700 manat arası değişiyor sanırım. Tam emin değilim. Yorumlara yazarsınız. İşte burada arkadaşımızın evinde kalıyoruz biz. 1+1 ve 800 manat kira veriyor. Oradan yola çıkarak bir yemek fiyatını kabaca hesaplarsınız. Belki bir sonraki video, bir tane daha video çekeceğim Azerbaycan'dan. Başka gelmeyecek. O da yüksek ihtimal belki fiyatlar olabilir. Belki farklı bir lokasyon olabilir. Emin değilim. Böyle. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda nerede olacağız ben de bilmiyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.